Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu güzel kumaşla degaje yaka bluz nasıl kesilir onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın, kumaşımı 2 kat yaptım. Kalça ölçümü geçecek şekilde katladım arkadaşlar. Kumaşımın üzerinden hemen bir düzeltme çizgisi çektim ve 12 santim işaretledim, düz bir şekilde çizdim. Şimdi bu 12 santim degaje yakabın iç payı arkadaşlar. 12 santimden çizdiğim yerden şu şekilde katlıyorum. Degaje yakamızı kapalı olsun isterseniz 20 santim kullanacağız. Degaje yakada 2 ölçü vardır arkadaşlar. 20 ve 25. 20 kapalı degaje, 25 güzel bir degaje. Evet, şimdi ben buradan şöyle 25 santimi işaretliyorum. Ve bu 25 santimden sonra omuz açımızı bulacağız. Degaje yakalarda omuz açısı 9,5'tur arkadaşlar. Normalde omuz açımız 3,5'tur. Degajede omuz açımız 9,5 santimdir. Şöyle 13 santim omzum, 1 santimde dikiş payı veriyorum. Şöyle 14 santimi buradan işaretliyorum ve bakıyorum buradan. Evet, 9,5'a işaretliyorum ve omzumu çiziyorum arkadaşlar. Bakın, şuradan 9,5 santim omuz açısı yapıyoruz ve omzumuzu çiziyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bu bedende benim göğüs düşüklüğüm, göğüs hattım 28 santim. 28 santimi hemen düz bir şekilde çiziyorum. Ve bluzumun boyunu işaretleyeceğim. Bluzumun boyu şöyle 65 santim. 2 santimde dikiş payı verelim. Hemen buradan çizelim. Buradan da çizdik arkadaşlar dikiş payımızı. Evet. Şimdi benim göğüs ölçüm 46 beden. Bölü 4 yaptığım zaman 26 çıkıyor arkadaşlar. Şöyle ben 28'den dikiş payıyla beraber 28'den işaretliyorum. Hemen şuradan bel hattımızı işaretliyoruz omuzdan. 44 santim bel hattı. Ana çizgilerimizi çiziyoruz. Belde oturma olsun istiyorum arkadaşlar. 1 santim 27'ye düşürüyorum. Ve hemen çiziyoruz. Bakın, riga cetvelimizle göğüslü bel hattını çiziyoruz. Cetvelimizi çeviriyoruz. Şöyle basen hattını kontrol ediyorum. Basen hattımı çiziyorum. Ve bluzumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Benim bu bedende kol evim, bakın arkadaşlar, cetvelimizin açısını görüyor musunuz? Benim kol evim 26 santim. 26 santimi şu şekilde cetvelime tutuyorum. 26 santimi nereye geliyorsa oradan çiziyorum arkadaşlar. Bakın, şöyle 26 santimi düşüyorum. Ve buradan kol evimi 26 diyoruz. Evet. 26 santimi kol evi olarak çiziyorum. Evet. Degaje yaka ön bedenimiz çıktı arkadaşlar.
omzumu kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ön bedenimiz çıktı. Bakın. Degaje yaka ön bedenimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi arka bedenin kesimine geçiyorum. Arka bedenim için kalçama göre kumaşımı katladım. Hemen üzerinden bir düzeltme çizgisi çekiyorum arkadaşlar. Bu bedende biz omzu kaç santim yapıyoruz? 9 santim yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Omzum 13 santim, 1 santim de dikiş payı veriyorum. 14. Normalde omuz açımız 3,5 santim. 3,5 santim omuz açımızı düşüyoruz. Hemen omzumu çiziyorum. 44 santim bel için, bel hattı için çiziyorum. Şimdi beden boyumu alıyorum. Beden boyum 65. 2 santim de dikiş payı vermiştik. Şimdi bu beden çizgilerimizi çiziyoruz. Boy ölçüm. Dikiş payım. Ense için 3 santim düşüyorum. Yakamı pratik açıyorum. Göğüs hattı 28 santimdi. 28 santimi de çiziyorum. Burayı da düz bir şekilde çiziyorum. Evet arkadaşlar, benim kol evim 26 santim. Bu arka beden olduğu için 2 santimde yükselme payı vereceğiz. 28 santimden kol evini işaretleyeceğiz. Şöyle robamıza bir bakalım. Roba için 13 santim aşağıya düşerek şöyle ölçüyorum. Benim arka robam 21 santim. Şuradan işaretliyorum. 1 santimde dikiş payı veriyorum. Ve riga cetvelimizi. Tabii öncelikle göğüs ölçümüzü yerleştiriyoruz. Göğüs ölçümüz 28'de arkadaşlar, dikiş payıyla beraber. Bel hattı 27. 1 santim içeri girmiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı çizdikten sonra kol evimizi buluyoruz. Bakın, kol evimizi şu şekilde bulacağız. 28 nereye gelirse kol evimizi buluyoruz. Şu şekilde kol evimi çiziyorum arkadaşlar. Evet. Kol evimizi de çizdik, arka kol evimizi. Şimdi kesiyoruz. Arka bedenimi kesiyorum. Evet. Evet, arka bedenimin alt tarafının boyu aynı olması için
Ön bedenimi yerleştirdim, baktım. Şu şekilde hemen kesiyorum arkadaşlar. Evet, arka ve önümüz çıktı. Kol için kumaşımı 4'e katladım. Yeterli pazo ölçüsünü verdim. Şimdi kol boyunu 62 yapıyorum arkadaşlar. Hemen kol boyumu, dikiş payı da veriyorum. Manşetimi 15 santimden işaretliyorum. Şöyle 14 yapalım. 14'ten işaretledim. 12 santim tepe işaretini alıyorum. Hemen buradan çiziyorum. Evet, şimdi pratik bir şekilde kolumuzu çiziyoruz arkadaşlar. Ve kol altı çizip kolumuzu kesiyoruz. Kol ortasına çıtımı atıyorum. Ve ön için temizlememi yapıyorum kolumda. Ön içinde işaretimi atıyorum. Dikime geçiyoruz arkadaşlar. Degaje yakada ilk önce arka ense temizlenir arkadaşlar. Bunu ister biye ile isterseniz de pervazla temizleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu biye ile temizleyeceğim. Verevden kestiğim 3 santimlik biyemi bedenin ters yüzünden iğneleyerek dikeceğim arkadaşlar. Ensemi bu şekilde biye ile temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi degaje yakamızın omuzlarını dikeceğiz. Arka bedenimin ensesini temizledim. Evet, arka bedenimin ensesini bir ile temizledim arkadaşlar. Şimdi ön bedenimin düz yüzünü serdim. Arka bedenimin düz yüzüyle de bu şekilde omuzları dikeceğiz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde iğneleyeceğiz. Omzumuzu bu şekilde iğneliyorum. Ön bedenin arasına arka bedenimizi alarak 3 kat iğneliyoruz. Ben diğer omzumu da iğneleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın omzumuzu iğneledik ve bu şekli aldı. Şimdi iğnelediğim yerlerden omuzları dikip geliyorum arkadaşlar. Omuzları diktik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Burası bluzumuzun tersi. Bakın omzumuz tertemiz. Şimdi düzünü çeviriyorum bluzumun. Bakın bu da bluzumun düzü arkadaşlar. Bakın dökümüne bakın. Degajemizin dökümüne bakın arkadaşlar. Ben şimdi kollarımı dikeceğim. Bluzumun kollarını dikeceğim. Yanları kapatıp mankende bitmiş haliyle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, degaje yaka bluzumun bitmiş hali. Gördüğünüz gibi çok şık ve güzel bir yaka duruşu oldu. Siz de bu şekilde degajelerinizi dikebilirsiniz arkadaşlar.
Beğeni ve yorumları unutmayalım. Kanalıma abonelikler ücretsizdir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.